Herkese merhaba. Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber farklı bir krep tarifi yapacağız. Nedir? Ekşi mayalı krep tarifi yapacağız arkadaşlar. Ekşi maya ile ilgili pek çok tarifim var. Ekşi mayalı tam buğday ekmeğim, ekşi mayalı tava ekmeğim var. Bu da favorilerimden bir tanesi ekşi mayalı krep. İşte görmüş olduğunuz gibi bunun içinde karbonat yok. Sadece ekşi maya ile yaptık. Tadı çok lezzetli. Pişerken buram buram ekşi maya kokusu geliyor. Bu da doğaçlama gelişti. Aslında niyetim yoktu ama Sima'ya peynir yedirmek adına içine peynir rendeledim. Ve bu şekilde peynirli krepler yaptık. Siz istediğiniz her malzemeyi koyarak krep yapabilirsiniz. Bu şekilde sunuma hazır hale geliyor arkadaşlar. Biz gayet keyifli ve lezzetli yiyoruz. Haftada en az 2 kere bu kreplerden yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Yapması çok kolay. Şimdi tarifimize geçelim. Bu görmüş olduğunuz benim mayam. Bu mayayı ben kendim yaptım. Ekşi mayamı. İsmi Naciye Hülya. 2 senedir benimle beraber. Biliyorsunuz böyle 50 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık mayalar var. Maya ne kadar beklerse o kadar kıymetli oluyor. Ekşi maya nedir? Ekşi maya nasıl beslenir? Ekşi mayada su testi nedir? Ekşi mayanın aktif olduğunu nasıl anlarsınız? Bununla da ilgili videom var. O videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz şimdi ekşi mayamızı aktifleştireceğiz. Bir ekşi mayanın arkadaşlar aktifleşmesi için ihtiyacı olan buğday unu, yani tam buğday unu ve suya ihtiyacı var. Böyle görmüş olduğunuz 1 litrelik kavanozum var. Bir de tartım var, olmazsa olmazım. Belki zamanla deneyim kazanabilirsiniz. Pek çok şeyi göz kararı yapabilirsiniz. Ama ben bu işlemleri yaparken tartı kullanıyorum. Mayamızı aktifleştirme işine geçiyoruz. Öncelikle kavanozumuzun darasını alacağız. Yani 400 grama yakın geldi. Darasını aldıktan sonra ekşi mayamızı içine koyacağız. Krep yaparken çok oran vermek istemiyorum ama ekşi maya ile ilgili ekmek yaparken mutlaka gramajlara dikkat etmek gerekiyor. Ben tahmini bir su bardağı kadar ekşi maya kullanıyorum. O da yaklaşık 250 grama tekabül ediyor. Eğer bir şeker hastasıysanız ve ekmek yemek sizin şekerinizi çok yükseltir. Ama ekşi mayalı tam buğday ekmeği yerseniz şekeriniz biraz daha kontrol altında olur. Evet arkadaşlar, 250 gram ekşi mayamızı koyduk. Şimdi kısaca kuraldan da bahsedeyim. Bir ekşi maya beslenirken kullanmış olduğunuz ekşi maya miktarının yarısı kadar su koymanız gerekiyor. 125 miligram suyumuzu koyuyoruz. Bunu güzelce karıştıracağız. Şimdi tekrar darasını alıyoruz. Üzerine yine ekşi mayanın yarısı kadar da un koyacağız. Yani 125 miligram da un koyacağız. Evet. Ben bir miktarda çavdar unu kullanacağım. Evimde çavdar unum var. Severek de yiyoruz çavdar ununu. Biraz da üzerine çavdar unuyla 125 miligrama tamamlayacağım. 250 gram ekşi maya, 125 gram su, 125 miligram da unumuz var. Yani burada yarım kilo malzeme var. Kuru un kalmayacak arkadaşlar. Ben normalde bu işlemi yaparken elimi kullanıyorum. Elimizin üzerinde de faydalı bakteriler var, probiyotik bakteriler var ve elimizi kullandığımızda mayamız ısınıyor, daha da aktif hale geliyor. Şimdi görsel olması açısından ben elimi kullanmadım ama siz bu işlemi yaparken elinizi kullanabilirsiniz. Evet, böyle görmüş olduğunuz gibi iyice karıştırdık. Ekşi mayamız şu an aktifleşmeye hazır.
Ve bunu 4-6 saat bekletiyoruz. 4-6 saatin sonunda mayamız aktifleşecek. Üzerlerini örtüyorum. Streçle kapattım. İnce bir örtüyle örtebilirsiniz. Çok kalın sarmanıza gerek yok. Gayet aktif bir maya olduğu için çok güzel kabaracak. Sabah görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese günaydın. Evet, görmüş olduğunuz gibi mayamız gayet güzel, aktifleşmiş, kabarmış, köpük köpük, balon balon olmuş. Mis gibi de ekşi maya kokuyor. Evet, ihtiyacımız olan malzemeler arkadaşlar. Ekşi mayamız aktifleşti. 2 tane yumurtamızı kırıyoruz. 300 cc de sütümüz var. Yumurtaları güzelce karıştırıyoruz. Sütümüzü ilave ediyoruz. Ama burada dediğim gibi çok oran vermek istemiyorum krepte. Krep hamurunun kıvamına getirene kadar malzemelerinizi karıştırabilirsiniz. Ama şu an 300 cc ben süt koydum. Tuz ilave ediyoruz. İsterseniz bir miktar şeker de koyabilirsiniz ama ben şeker kullanmıyorum. Yine ölçü olsun adına ben ekşi mayayı yine böyle bir bardağın içine döküyorum. 300 cc'lik bardağımın içine. Ve yavaş yavaş hazırlamış olduğumuz süt, yumurta ve tuz karışımının içine ilave ediyoruz. Krep hamurunun kıvamına gelene kadar ekşi mayamızı karıştıracağız. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ettim. İşte görmüş olduğunuz gibi krebin kıvamı bu şekilde olacak. Krep hamurunun kıvamı. Siz arzuya göre daha koyu da yapabilirsiniz. Daha inceltebilirsiniz. Tavalarımızı ocağa alıyoruz. Zeytinyağı ile yağlıyoruz. Tavalarımızı güzelce ısıtıyoruz. Ve bir kepçe krep hamurumuzdan tavalarımıza döküyoruz. Güzelce yayıyoruz. Evet, bence kıvamı çok güzel olmuş. Tabii sabahları herkes sabırsız olduğu için 2 tavayla yapıyorum ben kreplerimizi. Daha çabuk oluyor. Böyle kontrollü bir şekilde alt üst ederek pişiriyoruz ama altı iyice kızarmadan kreplerimizi çevirmeyelim. Böyle görmüş olduğunuz gibi rendeledim, içine sardım peynirimizi. Peynirli krep oldu. İstediğiniz her türlü malzemeyi koyabilirsiniz. Simay'ın krepleri hazır. Mis gibi ekşi mayalı krep kokuyor mutfağımız ve evimiz. Gayet sağlıklı bir atıştırmalık. Böyle görmüş olduğunuz gibi krepimizi çeviriyoruz. Gayet güzel kızardı. Dokusu çok iyi oldu. Kreplerimizin hepsini pişirdik. Şimdi sabırsızlanan aile üyelerimiz için masaya götürüyorum. Ekşi mayamız, ekşi mayalı krebimiz hazır. Güzel. Güzel. Çok güzel. Beğendin mi? Benim annem. Hadi afiyet olsun. Evet sevgili arkadaşlar, ekşi mayayla pek çok tarifim var. Tabii aralarından en favorilerim ekşi mayalı tam buğday ekmeğim. Aynı zamanda ekşi mayalı tava ekmeğim var. Bu videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii bizim çocuklar en çok ekşi mayalı krebi seviyorlar. Ve biz genelde haftada 2 kere falan ekşi mayalı krep yapıyoruz. Gayet lezzetli, sağlıklı, probiyotik, insan dostu arkadaşlar. Bunu mutlaka siz de denemelisiniz.
Herkese tavsiye ediyorum. İçine istediğiniz her türlü malzemeyi koyup tüketebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yazmayı ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla da tariflerimi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.